Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi pazar kahvaltılarınız için veya özel günlerde sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz çok pratik bir şekilde hazırlanan bu yumuşacık küçük küçük bazlamaların tarifini vereceğim. İster tereyağlı, ballı, isterseniz de böyle tereyağıyla, peynirle beraber çayla beraber tüketebileceğiniz çok pratik, lezzetli bir tarif. Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımın içine 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Önce tahta kaşıkla güzelce toparlıyorum. Daha sonra elimle kıvam alana kadar iyice yoğuruyorum. Hamuru yoğurdum. Daha sonra tekrar aynı kabın içine alıyorum. Üzerine bir streç film kapatıyorum. Yarım saat ılık bir ortamda mayalanmasını bekleyeceğim. Hamur mayalandı. Şimdi tezgaha alıyorum. Maya kokmasın diye mayanın gazını alıyorum. Güzelce yoğurarak. Daha sonra yarım santim kalınlığında bir merdane yardımıyla hamuru açıyorum. Hamuru açtım. Şimdi kalınlığını da gösterdim. Yarım santim kalınlığında. Dilerseniz bu şekilde kalpli, yıldızlı veya daire şeklinde kalıplar kullanabilirsiniz. Çocuklarınız ve sevdikleriniz çok beğenir eminim. Yemesi de çok zevkli olur. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Dilerseniz de sevgililer gününde kahvaltıya yapabilirsiniz. Harika bir görsel oluyor. Kalıpları çıkardıktan sonra hafif bir tepsi unluyorum. Hepsini bir tepside bekleteceğim biraz daha kabarması için. İlk yaptığım hamurlar biraz kabarınca kabarmayı beklerken ben diğer hamurları da aynı şekilde artan hamurları gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. Eğer bu kalıplar yoksa bir su bardağı kullanabilirsiniz veya sevdiğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Fark etmez. Lezzeti aynı. Hepsini bitirdim. Şimdi iyice ısınmış olan tavanın üzerine alıyorum. Zaten hemen kabarmaya başlayacaktır. Görüyorsunuz. Hemen kabarıyorlar. Hafif kabarınca diğer yüzünü çevirebilirsiniz. Elektrik kullanmadan tavada pratik bir şekilde hem ekonomik hem de çok lezzetli ekmekler yapabilirsiniz. Görüyorsunuz hamur 2 katına çıktı, kabardı. İçi de gayet güzel pişti. Dilerseniz bu şekilde üzerine hafif tereyağı sürebilirsiniz. Hem yumuşak hem de daha lezzetli olacaktır. Bakınız pufudik pufudik minik minik sevimli ekmekler oldu. Bakınız 2 katına çıktı. Balon gibi şişti. Küçük yaptığım için belli olmuyor olabilir ekrandan ama
bayağı kabardı. 2 katına çıktı ekmekler. Şimdi diğerlerini de aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Bakınız hemen kabarıyor. Balon gibi şişiyor. Dilerseniz üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Kısık ateşte de pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde de zaten bazlama gibi gayet içi güzel pişiyor. Yine tereyağı sürüyorum hafif üzerine, çok az. İçine de tereyağı sürüp peynirle beraber gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle pazar sabahları çayınız demlenene kadar hazırlayabilirsiniz. Gayet kolay, gördüğünüz gibi. Bayağı bereketli bir ekmek oldu. Dilerseniz hemen tüketmeyecekseniz böyle ılıkken, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra taze taze buzdolabı poşetlerine doldurup buzluğa da atabilirsiniz. Hemen tüketmeyecekseniz. Evet, görüyorsunuz, yumuş yumuş. İçi de sünger gibi gayet güzel pişmiş. Yumuşak ekmekler hazırladık beraber. İçini de gösteriyorum. Bakınız, gayet güzel. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İçine peynir, reçel sürerek o şekilde de tüketebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.